Sion nasıl oynanır videosuna başlamadan önce Sion'un hikayesini bilmeniz gerekmektedir. General Sion Damacia Noxus kapılarına dayandığında korunaklı surlar arkasında beklemeyi korkaklık olarak nitelendiren bir tek Noxus ordularının generali Sion vardı. Bir 10 düşmana karşı tüm ordu surlarının dışına çıkartarak taarruz emri verdi. Charge! En önde gittikçe hızlanarak ve herkes öldürerek ilerledi. I am war! Ta ki Jarvan'ın önüne gelene kadar. Gücünün son damlası tükendikten sonra dahi Jarvan'la savaşmaya devam etti ve sonunda sırtı yere geldi. Ama yenilmedi. Son nefesiyle krala uzanıp parmaklarını boğazına kilitledi ve bir ulusun iradesini un ufak etti. Sion'u başarılarının karşılığında ölümsüzlükle ödüllendirilmeye çalışılmış ama bu ödülü lanete dönüşmüş bir adam haline getirmişti. It's been too long. Bu değişimin onu kahraman yapan asıl şeyi, yani benliğini çaldı. Sion artık içgüdüsel bir kan dökme arzusuyla hareket ediyor, eski yaşamındaki gibi kan dökerken kısa bir süreliğine de olsa eskiden kim olduğunu ve başına neler geldiğini hatırlamaya başlıyor. Blood on my hands. This I remember. Ellerim kanlı. Bunu hatırlıyorum. Bu döngüyü kırma çabası içinde her savaş sonrası tekrar hapsedilip bir sonraki savaşa kadar orada tutulmaya devam ediyor. Sion neden oynamalıyım diye soruyorsanız kendinize, neden oynamamalısınız ki diye sorarım size. Sion tek düze bir şampiyon değildir. Sion'u isterseniz tank, isterseniz bruiser, isterseniz AD, isterseniz ise AP olarak da oynayabilirsiniz. Tabii bize bu kadar fazla rol sağlamış olmasının bir avantajı da item havuzu sunuyor. Bunlardan isterseniz AD itemler seçebilirsiniz. İsterseniz bruiser itemlerini seçebilirsiniz. İsterseniz tank itemlerini seçebilirsiniz. İsterseniz ben farklı bir şey yapmak istiyorum deyip de support itemleri seçebilirsiniz. Ya da bambaşka bir tarz olan AP Sion için farklı itemler seçebilirsiniz. Açıkçası şöyle bir avantaj var. Burada gördüğünüz bütün itemler ve belki atladığım birkaç tane item olabilir, Sion'a yarıyor. Şuradan içerisinde 6 tane seçeyim deseniz hangi rolde oynarsanız oynayın Sion'a destek verecektir. Bu kadar fazla item alabiliyoruz. Bu kadar fazla rolümüz var. Buna ister istemez de bunu destekleyen farklı rune sayfalarımız olacak. Bunlar en çok kullanılan sayfalar, en çok kullanabileceğiniz tarz sayfalar. Ama bunlar da dediğim gibi bunları temel alaraktan, birkaç değişiklik yaparaktan Sion'un her rolü için bunları uygulayabilirsiniz. Tamamen oyun stilinizle bağlı. Sion'a ne kadar iyi olursanız olun da kendi takımınız ve karşı tarafın kompuna da uymak zorunda kalıyorsunuz. Ben Sion'la kafama göre tank oynayacağım deme şansınız yok. Ya da ben Q vereceğim, ezber build yapacağım deme şansınız olmuyor. Örneğin burada benim geçmiş maçlarım, dün yapılmış maçlar var bazen. Takım dengeli, bol AD, bol AP ne ararsan var ama karşı tarafta Jace var. Jace olduğu için tank kasmam gerekiyordu ama E fullledim. Ne yaptım? Farklı build'e girdim. Aynı şekilde tekrardan bir Jace geldi. Yine aynı şekilde farklı build yapsın. Karşımda Kyle vardı. Kyle'a karşı yakına girmek zorundasınız. Öldürmek zorundasınız. Bu sefer tarzı AD'ye çevirdim. İtemleri de AD item almak zorunda kaldım. Camille geldi karşıya. Camille birebir kazanabileceğim bir şampiyon değil. O yüzden item build'im yine tank ama support tarzı yaptım. Takıma katkıda bulunabilmek için. Aynı şekilde tekrardan aynı adam geldi, Khan geldi. Aynı şekilde bu süreçleri tank olaraktan oynadım. Evet, oyuna giriyorsunuz. Şu an loading ekranındayız. Tuvalete gitmek istiyorsunuz, sigara içmek istiyorsunuz, çay koyacaksınız, işe gideceksiniz, arkadaşınla konuşacaksın, mesajlaşacaksın vesaire şu. Hayır. Eğer Ranked Game oynuyorsan kusura bakma bu işi ciddiye alman gerekiyor. Bu noktada hemen geldi. İlk yapacağımız şey için çok önemli. Amacımız ya mavi ya da kırmızı çalmak ya da invade yapmak. İkisinden biri. Bu noktada sizin hızlı olmanız gerekiyor. Lane için harika bir seçim. Bu itemi henüz almadıysanız bile, oturup başka bir itemle başladıysanız bile ilk geri döndüğünüzde almak isteyeceğiniz itemlerden bir tanesi olacak. Karşı tarafta tank kasacaksınız. Buradan işi Sunfire'a götürecekseniz evet bu başlangıç için güzel olabilir. Doran Shield güzel olur ama yine mana problemi yaşayacağınızı unutmayın.
Doran Bey çok önermiyorum çünkü Sion sağ klik şampiyon değil. Herhangi birisiyle savaşırken önce E atıyorsunuz, W ile çekiyorsunuz ve sırada zaten en az 3 tane 4 tane sağ klik yapabileceğiniz süreyi zaten mana harcayarak götürüyorsunuz. Eğer support oynayacaksanız kesinlikle Relic Shield öneriyorum. Eğer karşı tarafta 2 tane Ranger varsa Spell Thief Edge ile de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Oyun başladı. İlk yapacağınız iş hemen ilk iteminizi alacaksınız ve koştur koştur invade'e gideceksiniz. Bu çok önemli arkadaşlar. Invade'in her zaman kazandırdığını unutmayın. Ve çalıya girdiğiniz ilk Q'yu sizin atmanız çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlarınız direkt oradan atışır saldırmasın çünkü Q'yu biliyorsunuz ne kadar uzun süre tutarsanız o kadar fazla vuruyorsunuz. Ayrıca ikinci önemlilik her zaman fight'in en önünde durun. Sizin ölmenizde bir sakınca yok. Birinci seviyede ölmeniz yaklaşık 15 saniye boyunca belki sizin hayatta kalma şansınız var. Ve o kadar birinci seviyedeyken o kadar fazla vuruyorsunuz ki tarif edemem. Burada aynı şekilde arkadaşlar invade yapmadınız ama AFK kalmamanız gerekiyor. Ne demişler? Su uyur düşman uyumaz. Aynı şekilde siz invade'e gittiniz bu sefer ama onlar geri dönüyorlar fark etmez. İlk Q'yu siz atıyorsunuz. Sonraki devamında burada benim yapmış olduğum gibi durmadan öne doğru gideceksiniz. Bırakın öldürsün sizi. İlk kan aldıysanız zaten sıkıntı yok. En büyük hata sizi öldürmeli olur. Evet, ne oldu? Ignite aldık orada. Beni öldürdüler ama sonuç... Evet, birden fazla başlama yöntemi var arkadaşlar. Bunların en hızlı olanlarını söyleyeceğim. Birincisi, buradan Red'e doğru giderken izlemeniz gereken olsa bu şekilde gitmeniz gerekiyor. Buradan şuraya geleceksiniz. Buradan teleport, buradan bir tane ward atacaksınız. Burada da mob olmadığını görmek için varsa geri döneceksiniz. Yoksa şu yolu takip edeceksiniz. 1.28'de burada minyonlara başlayacaksınız. Şimdi 6'ya geldik, base'e geldik. Aşağıdaki durumu gördüm, iyi. Adamların seviyeleri zaten 4-5 civarlarındaydı. Elde bırakmayabilirdim. Ama harita hazır olsa da bizimkiler bastırıyor. İhtiyaçları var. Hiç olmadığı kadar.
Geç. Ay bak ben de güzel. Bakayım. Bakma lan bu. Kapat gözünü gir. Geri çekildiler. Çok güzel eline sağlık ya. Giriyorum. O çok iyi bana. Buradaki önemli nokta şu. Yeterince kuleye yaklaşmış olması lazım. Kaçmayacağına emin olmanız lazım ve en uygun zamanda atmanız lazım. Kuleye güvenin. Yeterince vuruyor. Kuleden de yardım alın. O Zonya atacak. Onun Zonya'sını harcatayım mı be? İyi olur. Tamam güzel. Öldür şunu. Hadi. Tamam, Akali okey. de gelir. Tamam. Falan. Evet. Şey, Var. Sesine üstüne zıpladan ben öldürürüm şu an. Dur bakayım. Okey. Alt oldu mu? Ya da... Sen push'ta al şuraya mı? Eyvallah. Gel şuna bir tane... Evet beyler Selam. baron yapacağız. Baron yapacağız, oyunu bitireceğiz. Hiç boş vakit kaybımız olmaz. Can çekecek, can çekecek. Çeksin abi çeksin ya. Ben oyalıyorum zaten şu an. Keserim de. Onu aynen öyle o tarafa bir... Keserim abi, keserim ben bunu ya. Can çekecek bir de. Baron. Tokatladım resmen. Böyle bitch slap. Bitch slap böyle. dümdüz ulti atabilirim. Öldü. Bu arada. Killleri. Valla güzel güzel ya. Güzel takıldı. Ha Rengar gidin bir kısım var. Tolga abi geliyorum. Atlıyorum kafasına. Yapıştır yapıştır. Aman yarabbi. Bir dakika bir dakika. Aha. Beni satıyor. Yok mu oğlum? Lan. Obalay. Öldürmeyin beni. Ne olur ölmeyeyim ya. Ne olur ölmeyeyim bak. KDM çok güzel ya. Sen kimsin lan? Değil. Hafifsiz oğlum. Kardeşim beraber ölelim. Alsaydı demedi. Yapmadın ya. Ve söz verdiğim gibi bonus kısmı arkadaşlar. İyi bir Sion oyuncusunun normal bir Sion oyuncusundan ayıran özelliklerinin en başında gelen ultiyi nasıl kullanabilmeniz. Dümdüz ultiyi affedersiniz ama yani ninem de atar. Önemli olan sizin burada daha farklı yerlerden daha estetik hareketlerde bulunmanız. Bunun için bazı yerler var. Bunların birkaç tanesini göstereceğim. Bununla ilgili de yardımcı olacaklarsa göstereceğim arkadaşlar. Mesela baktığınız adamlar Baron'da buraya geliyorsunuz. Ultiye basıyorsunuz. Burada yakından geçiyorsunuz. Aynı şekilde yakından geç, buradan da geç, içeridesiniz. Adamlar baktığınız Dragon'da. Daha basitleri, middesiniz, bot lane'deler, buraya sıkıştı adamlar burada, kuleye vuracaklar vesaire. Acımadan basıyorsunuz arkadaşlar.
Aynı şekilde bot lane'den geldiğiniz yerden geri dönebiliyorsunuz. Bunun kırmızı versiyonu da var arkadaşlar. Ya da aynı şekilde biraz daha işi profesyonelce dökmek istiyorsanız ise ama hani geçer mi geçmez mi diye düşünmeye gerek yok. Toptan buradan gereken de Dragon'a dokunabiliyorsunuz. Nerede olursanız olun, ulti attığınız zaman bir şekilde bir yere gideceksiniz arkadaşlar çarpmadan. Hani gider mi gitmez mi endişesinde bulunmayın. Kendinize güvenin. Duvarları kullanın. Gibi gibi. Gördüğünüz oradaki driftleri falan gördünüz. Evet arkadaşlar, drift de bu şekilde yapılıyor. Abi niye 2 kişi oradasın? Zaten alamet alacak o kuleyi. Şunu keserseniz güzel olacak. Şunun hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Al onu sen, onu da çalmayayım artık. Kaç geldi. Geliyorum. Aşağı doğru. Abi küp abi. Helal olsun be adam. Onun çıkışı yok. Onun çıkışı yok. Satayım da aklımda. I'll be back.